Şu sahneyi tanıyor musun? Sabah gözlerin zor açılıyor. Uyku yeterliydi ama dinlendirici değildi. Telefona bakıyorsun, bir mesaj var, bir haber var. Küçük ama rahatsız edici bir şey. Kahveni yapıyorsun ama tadı farklı gibi. Masanın başına geçiyorsun, liste orada duruyor, her zamanki liste. Ve bir şey hissediyorsun. Bu iş bugün olmayacak. Belki devam ediyorsun. İsteksizce, yavaşça da olsa. Belki yarım bırakıyorsun. Belki o gün için her şeyi askıya alıyorsun. Bugün zaten gitti, yarın başlar. Bu karar masum görünüyor. Bir günlük mola. Ama o kararın ardında ne olduğunu ve uzun vadede ne ürettiğini konuşmak istiyorum. Çünkü zor günler geçici. Ama zor güne verilen tepkinin yarattığı kalıp işte o kalıcı. Peki bu konudaki yanlış bilgilenmelerin, yanlış varsayımların arkasında ne var? Cevap şu. Çoğu kişisel gelişim sistemi aynı varsayım üzerine kurulu. Düzenli, tutarlı, öngörülebilir bir hayat. Sabah rutini 6 adımda. Haftalık hedefler net olarak belirlendi. Günlük takip sistemi işliyor. Her şey plana göre ilerliyor. Bu sistemler iyi günlerde çok iyi çalışıyor. Zaten iyi günlerde sisteme gerek yok ki. Motivasyon var, enerji var, koşullar uygun. İyi günlerde sistem olmasa da ilerlersin. Sistem gerçekte kötü günler için lazım. Ve çoğu sistem kötü günler için tasarlanmamış. Bir geminin navigasyon sistemini düşün. Durgun sularda her gemi ilerler. Rüzgar arkadan esiyor, akıntı yardım ediyor. Kaptanın ustalığı durgun suda belli olmaz. Kaptan fırtına da belli olur. Ve deneyimli kaptanlar fırtına için ayrı protokollere sahip. Normal seyir planı değil, fırtına planı. Farklı hız, farklı rota, farklı ekip koordinasyonu. Fırtına planı gemiyi normal seyrinde götürmez. Ama gemiyi batırmaz da. Ve fırtına geçince tekrar rotaya dönülebilir. Zor günler için sistem de tam olarak bu. Normal sistemi değil, zor günün sistemi. Araştırmacılar Janet Polly ve Peter Horman 1980'lerden itibaren ilginç bir örüntü inceledi. Diyet yapan insanlarda tekrar eden bir kalıp vardı. Katılımcılara önce küçük bir atıştırmalık verildi. Diyete aykırı ama küçük. Sonra serbest yemek seçeneği sunuldu. Diyet yapmayan insanlar küçük atıştırmalığın ardından normal miktarda yedi. Ama diyet yapanlar, özellikle katı kurallara bağlı olanlar çok daha fazla yedi. Neden? Çünkü içlerinde şöyle bir hesap yapıldı. Zaten bozuldu, ne fark eder ki şimdi? Bir kural çiğnendi ve bu tek ihlal tüm günün, bazen tüm haftanın terk edilmesine yol açtı. Araştırmacılar buna what the hell etkisi adını verdi. Battı balık yan gider sendromu diyorum ben Türkçeleştirerek. Bu sadece diyet için değil. Egzersiz planını bir gün atlayan insan o haftayı tamamen bırakıyor. Çalışma rutinini bozan insan projeyi rafa kaldırıyor. Uyku düzenini bozan insan zaten bozuldu deyip birkaç gün daha geç yatıyor. Tek bir istisna tam bir çöküşe dönüşüyor. Ama şunu fark etmek önemli. Hasarı o istisna yapmıyor. İstisnaya verilen tepki yapıyor. Küçük sapma geri dönülebilir. Ne fark eder kararı ise sapmayı kalıcı hale getirir. Ve bu karar çoğu zaman bilinçli değil, otomatik işliyor. Tıpkı geçen haftalarda konuştuğumuz karar mekanizmaları gibi. Sistem kötü güne eski kalıpla yanıt veriyor. Peki ne yapıyor bunu? Peter Goldwasser'ın onlarca yıl süren araştırması ilginç bir şey ortaya koydu. İnsanlara hedeflerini sormak yeterli değil. O hedefler için ne zaman, nerede, nasıl sorularına önceden cevap vermek lazım. Ve bu başarı oranını dramatik şekilde arttırıyor. Buna implementation intention yani uygulama niyeti deniyor. Ama daha basit bir ismi de var. If then uygulaması, planlaması. Eğer X olursa Y yaparım. Eğer sabah çok yorgunsam tam rutini değil 10 dakikasını yaparım. Eğer o gün enerjim düşükse büyük projeyi değil en küçük adımını atarım. Eğer her şeyi bırakmak istiyorsam sadece başlıyorum. Devam etmek zorunda değilim gibi. Bu planlar kötü günün ortasında karar verme yükünü kaldırıyor. Karar zaten önceden verilmiş. Sistem o karara göre işliyor. Goldwasser'ın araştırması bu yaklaşımın hedef tamamlama oranını %2 ile 3 arasında artırdığını gösteriyor. Küçük bir değişiklik gibi görünüyor değil mi? Ama kötü günler yılın önemli bir bölümünü oluşturuyor aslında. O günlerde sistem canlı kalıyorsa uzun vadede birikim çok farklı. Yine B.J. Fogg ise bu fikri başka bir açıdan ele alıyor. Minimum davranış ilkesi.
Her alışkanlığın bir zor gün versiyonu olmalı. Tam versiyon değil, minimal versiyon. Günlük koşu yapıyorsan zor gün versiyonu şu. Ayakkabıları giymek ve kapıya kadar gitmek olabilir. Sadece o. Devam edersen edersin. Etmezsen ayakkabıları giymek zaten bir şeydi. Günlük yazıyorsan zor günün versiyonu bir cümle. Meditasyon yapıyorsan 2 dakika. Bu minimaller saçma görünüyor. Ne işe yarar sorusu geliyor akla. Ama yaptığı şey kritik aslında. Devamlılığı koruyor. Devamlılık ivmedir. İvme kırıldığında yeniden başlamak enerji gerektiriyor. İvme korunduğunda sistem kendi kendine taşıyor. Bir tren düşün mesela. Hareketsiz duran trenin hareket etmesi için çok enerji gerekiyor. Ama hareket halindeki tren ivmesini korumak için çok az enerji harcar. Yavaşlamak sıfıra gelmekten çok farklı. Zor günlerde minimal davranış treni sıfıra indirmiyor yani. Sadece yavaşlatıyor. Ve yavaşlayan tren fırtına geçince tekrar hız kazanabiliyor. Pratikte bunu ben de çok gördüm. 2 farklı profilde, 2 farklı şekilde. Birinci profil ya hep ya hiç sistemi. Bu insanlar iyi günlerde çok üretken. Rutinleri güçlü, motivasyonları yüksek, sistemleri işliyor. Ama kötü bir gün geldiğinde tam durma yaşanıyor. Ve bu durma bir günle kalmıyor çoğu zaman. Çünkü bir gün durulunca ivme kırılıyor. İkinci gün yeniden başlamak biraz daha zor hissettiriyor. Üçüncü gün daha da zor ve bir hafta sonra şunu söylüyorlar. Sistemin bozuldu, yeniden kuracağım. Sonra aynı döngü başlıyor. Bu insanlar disiplinsiz değil. Aksine çoğu son derece disiplinli ama iyi günlerde. Sistemleri kötü günler için tasarlanmamış. İkinci profil, küçülür ama durmam sistemi. Bu insanlar kötü bir gün geldiğinde şunu soruyor. Bugün yapabileceğimin en küçük versiyonu ne? Ve o en küçük şeyi yapıyorlar. Bazen bu gerçekten çok küçük bir şey. 5 dakika, bir sayfa, bir adım gibi. Dışarıdan anlamsız görünebilir. Ama içeride çok önemli bir şeyi koruyor. Ben hala bu sistemin içindeyim hissini. Kimlik sürekliliği yani. Ve bu his fırtına geçtiğinde çok hızlı geri dönmeyi sağlıyor. Çünkü sistem terk edilmemiş. Sadece küçülmüş oluyor. Şimdi geçen hafta dayanıklılığın sertlik değil kapasite olduğunu konuştuk. Bu hafta şunu ekledik. Kapasitenin zor günlerde korunması bir sistem meselesi. Sistem iyi günler için değil, kötü günler için kurulur. If-then planlaması kötü günün ortasında karar yükünü kaldırıyor. Minimum davranış ilkesi ivmeyi koruyor. Ve ivme sistemin uzun vadede çalışmasını mümkün kılıyor. Önümüzdeki hafta bu sistemin en sert sınavını konuşacağız. Büyük kırılmayı. Sadece zor bir gün değil, her şeyi bırakmak istediğin, belki de bıraktığına. Bu çok önemli bir mesele. Ve bugün seninle bırakmak istediğim şey çok somut. Hayatında düzenli yaptığın bir şey var. Rutin, alışkanlık, program, ne olursa olsun. O şeyin zor gün versiyonunu şimdi belirle. Tam versiyon değil, minimal versiyon. Yapabileceğinin en küçük hali. Ve bir dahaki kötü gün geldiğinde o en küçük hali yap. Tren yavaşlasın ama durmasın.